Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet özel yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Birol Başkan'la Cumhuriyet'in ne olduğunu, Orta Doğu'dan örnekler üzerinden Türkiye'deki Cumhuriyet'in durumunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle afiyet olsun ve sonra hoş geldin Birol. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Birol da ben de çok uzun süre Orta Doğu ülkelerinde yaşadık. Yani herkesin illaki Cumhuriyet tanımı kendisine göre farklıdır. Yani Cumhuriyet kelimesinin elbette ki bir kavram olarak bir sözlük karşılığı var. E, Ancak herkese göre anlamı farklı olabiliyor ya da Cumhuriyet nedir dediğimiz zaman herkes kendi önceliğine göre bir cevap verebiliyor. Benim açımdan da Cumhuriyet demek kadın hakları demek. İkincisi de elbette bununla yine oldukça ilişkili olan laiklik demek. Özellikle de Orta Doğu ülkelerinde yaşamaya başladıktan sonra kaldık ki orada 13 yıl geçirdim. Neye sahip olduğumuzu ve bir taraftan da tabii ufak ufak neleri kaybetmeye başladığımızı çok net olarak görmeye başladım. Dolayısıyla burada yani benim açımdan dediğim gibi Cumhuriyet demek kadın hakları demek, laiklik demek. Senin açından ne demek Birol? Şimdi Cumhuriyet benim nedir açımdan dersen? da benim açımdan da aynı şeyler. Hani Türkiye'yi çok kapsamlı bir şekilde Orta Doğu da karşılaştırırsak diğer ülkelere en bariz ortaya çıkan, gözümüzün önüne gelen yani tabii ki laiklik ve kadın haklarının veya kadınların koşullarıyla alakalı şey. Aslında seyircilerimize şöyle bir açıklama yapmak isterim. Şimdi normalde Hediye bugün yayın yapmayacaktı. Ama bugün bir tweet attı Hediye ve ben Hediye'nin bütün tweet'leri içerisindeki en iyi tweet'ti bence, en güzeliydi, en dokunaklısıydı da. Bence Twitter olalı Hediye tarafından bu kadar iyi bir tweet atılmadı. Şimdi o tweet'i hemen benim ilgimi çekti tabii ki. Neden ilgimi çekti? Şundan dolayı, sadece Hediye değil, Arap dünyasında yaşamış, tanıdığım kadınlar var. Türk olarak tanıdığım kadınlar var. Eee Yani, onlar gerçekten de Arap dünyasına gittikten sonra, Atatürk'ü ve Atatürk reformlarını daha fazla, takdir ediyorlar. Yani, bu, sadece hediyeyle alakalı bir şey. Bir de hediyeden duyunca ben ayrıyeten, şey oldum, yani, daha önce bir dejavu oldu benim için. Çünkü ben aynı, hisleri, özellikle kadınlardan, birkaç defa duydum. Hatta hiç, yani, yanılıyorsam, düzeltsin birisi, bir Türkiye'deki bir, İslamcı, böyle çok muhafazakâr hatta türbanlı bir gazeteci kadın da, İran'a yaptığı bir gelizliği kitaba çevirdiğin zaman, hani, başörtüsü biliyorsunuz İslamcılık, Atatürk reformlarıyla alakalı fazlasıyla eleştireldir. Orada, kadınların yaşadıklarıyla alakalı şeyi gördükten sonra bitirişini Atatürk'e gönderme yaparak yapıyor ve bu güzel bir gönderme olarak yapıyor. Yani bunu, Türkiye'nin İslamcı kadınları bile aslında, eee gördüğü zaman, oraya gidip yaşadığı zaman, eee, bunu takdir ettikleri oluyor ki bu, takdir de haksız değil. Yani ben erkek, olarak da, karşılaştırdığım zaman, veya kendim, bizatihi Arap dünyasıyla Türkiye'yi bu konuda karşılaştırdığım zaman özellikle laiklik konusunda, laikliğin bir, şeyi olarak da kadınların hakları konusunda yani Türkiye'nin, onu Atatürk'ü ve arkadaşlarını takdir etmemek mümkün değil. Yani haklarını vermemek Evet. mümkün değil. O açıdan ben, Hediye'ye bu akşamki konuyu ben teklif ettim. "Madem böyle dolusun" dedim, "içini dök bari." filan. Aslında konuya da öyle gir dedim ama girmeyi reddetti. O yüzden böyle bir, şey vermiş olayım. Bence güzel bir giriş olurdu ama kendisi nedense, tavsiyemi dinlemedi. Konuyu yani bu yüzden bu yayını yapıyoruz. Yani, eee, bir aslında hem Hediye Arap dünyasında yaşadı hem ben yaşadım. Hem ben akademik olarak da Arap dünyasıyla alakalı çalışmalar yaptım. Yani Türkiye'nin özellikle sekülerleşmesi, devletin sekülerleşmesi konusunda Arap ülkeleriyle, karşılaştırdım. İran'la karşılaştırdım. Doktora tezim İran'dı. Daha sonraki çalışmalarımda da, din devlet ilişkilerini, din rejim ilişkilerini özellikle Körfez ülkesinde, Mısır gibi diğer ülkelerdeki gibilerde de, baktım ve çalıştım, diyebilirim. Ha, uzman olduğumu söyleyemem ama en azından Türkiye'nin bu konuda, yani bir ön yargı diyebilirsiniz. Bir, insanın kendi ülkesine karşı bir nasıl diyelim artık, eee, yani, eee, bir özel, hisleri varsa bu beni eğer şey yapmışsa, etkilemişse, etkilemiş de olabilir ki kimse etkilenmedim diyemez ama
Ben şahsen Türkiye'yi bu konuda çok şanslı gördüm yani. Din devlet Evet. ilişkileri konusunda ve kadın hakları konusunda tabii. O yüzden, eee, Hediye'nin attığı tweet'i ben anladım yani. Ne hissettiğini de tahmin edebildim en azından. Çünkü aynı şeyi din devlet ilişkileri bazında ben de, vardığım neticeydi. Kadın hakları konusunda doğrudan yaşamadığım için aynı şeyi hissedemem. Böyle bir, giriş yapmış olalım. Sen söylemedin, ben söyledim Hediye. Eee, O çok zaman tweet'ten bahsedeyim. Arkadaşlar bir tweet attım ve çok aslında 2 tane tweet attım. Birincisi Gazze meselesiyle, günlerdir biliyorsunuz oralarla yatıp oralarla kalkıyoruz. Arapça basınla yatıp Arapça basınla kalkıyoruz ve bir kere daha Orta Doğu'da geçirdiğim zamanlar geldi gözümün önüne. Belki başka bir yayında bu bağlantıyı da konuşuruz ancak bu arada insanlar yayına bağlanmakta sıkıntı yaşıyorlar ama benden kaynaklanmıyor arkadaşlar. Muhtemelen YouTube'la alakalı bir sorun olabilir. Bugünlerde biraz problemli çünkü yayınlar. Sorun yaşıyorsanız kusura bakmayın lütfen. Diğer taraftan attığım tweette şunu söylemiştim. İlk tweette Orta Doğu'da geçirdiğim 13 yılda anladığım tek şey şu ki tek kurtuluş laiklik ve cumhuriyet diye. İkinci tweet de tamamen Cumhuriyet'in 100. yılı ile alakalıydı ve Cumhuriyet'in 100. yılının çok e, nasıl diyelim 100. yıla yakışır bir şekilde kutlanmadığını düşünüyorum. Hem değerler, haklar noktasında kadın hakları olsun, demokrasi olsun, insan hakları olsun, adalet, hak, hukuk meselesi olsun hem de Cumhuriyet'in kendisine gösterilen saygı ve ehemmiyet gibi ehemmiyet olsun. Bu açılardan biraz boynu bükük bir 100. yıl kutlaması yapılıyordu. Dolayısıyla bu bir kadın olarak benim çok çok zoruma gitti. İkinci tweetim de benim biraz onunla alakalıydı. Ben bir kadın olarak gerçekten de eğer Türkiye'de, bu toplumda, Orta Doğu toplumunda, dünya üzerinde bir vatandaşsam eğer, bir takım haklarım varsa e, ve kendi işte zekamı çalışarak bir yerlere gelebiliyorsam, emeğimle bir yerlere gelebiliyorsam, onu tamamen Cumhuriyet'e borçluyum. Şimdi tabii ki Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve Atatürk'e borçluyum arkadaşlar. 1923 yılında ortaya konmuş olan vizyon özellikle de kadın hakları konusunda seçme seçilme olsun, vatandaşlık hakları olsun, eğitim gibi haklarımız olsun, çalışma gibi haklarımız olsun, her şeyden önce kanun önünde kadın ve erkeğin eşit sayılması gibi haklarımız olsun, inanılmaz haklarla dünyaya geliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bunu biz de biliyoruz ama bilmekle idrak etmek arasında çok fark var arkadaşlar. Ben de 20'li yaşlarıma kadar evet diyordum, bu haklarımız var, şöyle böyle konuşurken doğru. Ama Orta Doğu'da gidip yaşamaya başladıktan sonra aslında hangi haklara sahip olduğumu idrak etmeye başladım. Yani insan öylesi bir durumda daha sıkı sıkıya bağlanıyor gerçekten bunlara. Şimdi diyeceksiniz ki Orta Doğu, Orta Doğu diyorsunuz. Ne vardı bu Orta Doğu'da? Nasıl örneklerle karşılaştığınızda bu kadar hani tutundunuz sahip olduğunuz haklara? Birincisi arkadaşlar medeni kanunla evlilik yok Orta Doğu'nun birçok ülkesinde. Bunun başında Lübnan'da geliyor, İsrail'de geliyor. İsrail dışarıdan çok demokratik bir ülke gibi görünür ama orada da yok. Ve medeni kanunla evliliğin olmaması demek doğrudan kadınlarla alakalı, kadınların mağduriyetiyle alakalı pek çok soruna sebep oluyor. Burada tabii ki işte her mezhebin kendi nüfusunu daha fazla tutmak, işte mezhepler arası, dinler arası e, evliliklere engel olarak kendi güçlerini, statükolarını korumaya çalışmak gibi bir takım hedefleri var ama yukarıda böyle çok büyük politik hedefler varken aşağıda kadınların özellikle de çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını da biliyoruz. Mesela Lübnan gibi ki Orta Doğu'nun incisi Paris'i vesaire vesaire deniyordu Lübnan için. Lübnan'da bir kadın e, medeni kanunla evlenemediği gibi aynı zamanda kendi çocuğuna vatandaşlık da veremiyor. Yani Lübnan'da mesela hala kadınlar protesto gösterileri yapıyorlar. Hatta oradayken defalarca gitmişimdir o gösterilere. Özellikle de ilgimi çektiği için. Mesela e, şöyle bir durum da var. Diyelim ki işte kadın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir adamla evlenmiş. Nasıl evlenmiş? Şeriat mahkemesinde evlenmiş. Ondan sonra çocuk yapmışlar. Bir süre sonra adam basmış gitmiş. Ortada Türkiye Cumhuriyeti'nde sonuçta medeni kanun söz konusu. Lübnan yasalarına göre kadının hiçbir hak talep etmesi söz konusu değil.
kadın çocukla kala kalmış. Üstelik Lübnan yasaları kadına, anneye, kendi çocuğuna vatandaşlık verme hakkı bile vermediği için çocukların durumunu düşünün artık. Devlet nezdinde ne haldeler o çocuklar? Yani okula kaydolamıyor, işte hastaneye gidemiyor vesaire vesaire. O kadar çok şey, o kadar çok mağduriyet hikayesi var ki bununla ilgili. Dolayısıyla Türkiye'de mesela kadınların bir kere Cumhuriyet tarafından ya da Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde verilen hakları eleştirmesini gerçekten aklım almıyor benim. Her şeyden önce medeni kanunla evlilik başlı başına muazzam bir kazanım. Yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadın için. Diğer taraftan mesela Suriye açısından bakacak olursak Suriye'de de yine medeni kanunla evlilik yok. Bunun dışında bununla bağlantılı olarak laiklik meselesi var elbette. Ha, bu arada kimse bağlanamıyormuş ya. İzleyemiyorlar. Arkadaşlar öneriniz var mı bu konuyla ilgili? Ne yapalım? Bağlanamıyorlar insanlar. Kayıttan izleyeceğiz diyorlar. Yani kayıttan izlesinler bence de. Evet, yayını tekrar mı açsanız diyorlar. Arkadaşlar onun için yeni bir yayın oluşturmam lazım. O da biraz vakit alır. Yani o yüzden bağlanabilen bağlansın, bağlanamayan kayıttan izlesin artık. Ki arada zaten kayıttan izlemek üzere ayrılıyoruz diyenler de var. Evet, yazık oldu. Evet, bu şekilde. Onun dışında tabii konuya geri dönecek olursak mesela adı layık olan ama aslında kağıt üstünde laiklik dışında e, laikliğin esamesinin bile okunmadığı ülkeler var. Yani laiklik dediğimiz şey tabii kadın haklarıyla da doğrudan ilişkili. Bunların arasında Suriye'de geliyor, Mısır'da geliyor, Lübnan'da geliyor. Şimdi dışarıdan bakıldığında birçok defa ben şunu gördüm. Mesela özellikle Suriye'de çok yaparlar kadınlar. İşte Suriye'de kadınlar bütün haklara sahipler. Ne gibi haklara sahipler? İşte araba kullanabiliyoruz, eğitim görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Ondan sonra işte subay olabiliyoruz, öğretmen olabiliyoruz. Oradaki kıstas, kriter ha, yarın mı yapsanız yayını diyorlar. Ama yarın da başka yayınım var. Yurt dışındakiler izleyebiliyorlarmış. Arkadaşlar biz yayına devam edelim. Artık siz de izleyebilenler izlesin, izleyemeyenler kayıttan artık. Yapabilecek bir şey yok. Yani chat kısmının da bize dahil olsun, konuşmaya dahil olsun çok isterdim ama yapacak bir şey yok. Yarın başka bir yayınımız var. Dolayısıyla yarını erteleyemem ben. Tekrar konuya dönecek olursak yani laiklik meselesi de var. Yani mesela Suriye'de keza aynı şekilde özellikle de kadınlar çok şey derler. Yani hani orada kriterleri ağırlıklı olarak Körfez ülkeleridir, Suudi Arabistan gibi ülkelerdir. Yani çok iyi konumda olduklarını iddia ederler. Ama aslında Suriye gibi Orta Doğu ülkelerinin tamamında neredeyse aile içi şiddet, ondan sonra kadının çalışmış olsa da bir işi olsa da ayaklarının üstünde duramaması, kadın hakları, kadın hareketlerinin çok zayıf olması, demokratik haklarını hatta kanun önündeki bir takım haklarını vesaire bile kullanmakta çok zorlanmaları gibi pek çok sorun var. Öyle bir noktada ki mesela Suriye'de ciddi birkaç tane aktivist doğru düzgün kadın hareketi olmadığı için tabii birkaç tane aktivist kadınlarla erkeklere kanunlar eşit uygulansın diye kampanya bile başlatmıştı bir ara düşün yani. Çok uzattım ben bu arada. Sana bırakayım sözü biraz Yo da. ben çok iyi gidiyorum bence. Keşke bunları böyle daha örneklendirerek senden dinlesek. Çünkü orada yaşamış bir insan olarak bu tür konulara da kişisel olarak ilgili olduğun için mesela benim dikkat etmeyeceğim bir sürü şeye dikkat etmişsindir eminim. O yüzden bence bu anekdotların, bu şeylerin çok önemli. Daha sistematik olarak mesela bir ne bileyim yazmayı mı düşünürsün bunları kitap halinde veya işte efendim, kitap hazırlayacağını biliyorum. Orada mutlaka bunlardan bahset yani. Kadın diye ayrı bir bölüm olmalı bence. Çünkü Onu dediğin yapacağım gibi zaten. dediğin gibi yani Türkiye ile Orta Doğu arasındaki çok önemli bir fark bu. Ancak onu oraya giden, belki, biliyor. Belki Suudi Arabistan örneğinden, biliniyor. Belki
İran örneğinden biliyoruz ki kadınlar sokaklarda kaç yıldır. Bir başlarını açabilmek için böyle bir özgürlükten bahsediyoruz yani, başını açabilmek için. Suudi Arabistan daha saçma bir yerdi en azından yani. Muhammed Bin Selman gelene kadar acaba kadınlar araba kullanmalı mı diye tartışan bir ülke burası yani. Bunlar tabii en karikatür örnekler ama diğer dediğin yerlerde de böyle, o kadar böyle şey olmamış yani uluslararası medyaya düşmediği için de bilmediğimiz böyle derin bir, yoğun bir, kadın hakları sorunu var bu ülkelerde. Bunların başında mesela kadınların sünnet edilmesi gibi bir şeyler geliyor. Evet, Kadınların yoğun bir Irak'ta özellikle. Evet, yani bu çok önemli bir şey. Yani, Müslüman dünyada, Mısır'da, Yemen'de, ondan sonracığıma benim bildiğim kadarıyla bu çok ciddi bir doğrudan kadının sağlığını, vücudunu etkileyen bir şey ve, eee, yani, mesela bu çok büyük bir sorun bence, ve bu neyle, yasallaştırılıyor, neyle meşrulaştırılıyor vs. Eee, Sen devam etmek ister misin yoksa? Ya, aslında şunu söylemek istiyorum arada. Mesela, kitabımda zaten kadınlarla ilgili bir bölüm olacak çünkü savaş ve kadın çok çok ayrı bir şey Birol. Aslında o kadınların, yani, Suriye gibi eğitim hakları olsa da, işte, subay, şu, bu, aklına gelebilecek her türlü mesleği yapabiliyor haklarını, yani, yapabilme hakları olsa da ne kadar, savunmasız, ne kadar hayata karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıktı savaş döneminde. Yani kadın demek, sadece, işte, elimde bir diplomam var, öğretmen olarak işe gidiyorum, geliyorum meselesi değil. Kadın tek başına karar alabilen, evi ya da, işte, yaşamını tek başına çekip çevirebilen, ondan sonra sadece çocuktan ibaret olmayan, çocuk sorumluluğundan ibaret olmayan, kendi hayatını kendisi kurabilen bir varlık olarak ayaklarının üstünde durmadığı zaman savaş gibi çok yıkıcı durumlarda gerçekten, çok ağır şartlarla ve çok ağır tercihlerle karşı karşıya gelebiliyor. Yani, mesela Suriye örneğinden bakacak olursak birçok kadın, ki eğitimleri olduğu halde evlendikten sonra çalışmayı ya tercih etmiyorlar ya da eşleri çalışmalarına izin vermiyor. Ki bunu da toplum çok normal karşılıyor ne yazık ki. Irak'ta da benzer bir durumla yani karşılaşmıştım. Ve savaş gibi durumlar söz konusu olduğu zaman evin kocası, babası, hayatını kaybettiği zaman, yani ortada, kadınları koruyacak, kollayacak herhangi biri kalmadığı zaman o kadınlar o kadar sefil hallere düşüyorlar ki mesela doğrudan fuhuş yapmak zorunda kalan kadınlar biliyorum Suriye'de, ekmek parası için. Çünkü yok. Yani ayakta nasıl duracağını bilmiyor. Ya, bir yerde çalışmamış, iş tecrübesi yok. Dışarıda nasıl bir piyasa var, nasıl bir dünya var onun farkında değil. Anlatabiliyor muyum? Ve daha da kötüsü kadınlar arası dayanışma kültürünün olmaması, bu kadınların, işte, meslek edinmesi, bir şekilde hayata hazırlanması, tekrar yeniden başlamaları için destek verilmesi, bu tarz girişimler de o kadar bebek adımlarıyla ilerliyor ki. Üstelik savaş döneminde başladı bu girişimlerin önemli bir kısmı. Ya, Mısır'da mesela dehşete düştüğüm şeylerden biridir. Mısır'da kendisini laik olarak tanımlayan biri bana, şeriat mahkemesinde evlenmenin neden gerekli olduğunu anlatmaya çalıştı saatlerce. Yani kavramlar da birbirine girmiş durumda. Bu sadece kadın haklarıyla alakalı bir şey değil. Bu, karı koca yani aile ilişkisi, kadının toplum içindeki ilişkileri, özellikle de yasalar karşısında yasaların eşit uygulanması ki gerçekten de hakimler mesela bir kadınla bir erkeğe aynı trafik kazasında farklı cezalar verebiliyor. Aslında o ceza, durumunda kadına şunu söylüyor hakim: "Sen niye araba kullanıyorsun ki?" Yani araba kullanırsan kaza yaparsın. Kaza yaparsan bir daha kaza yapmaman için hatta mümkünse eğer bir daha araba kullanmaman için sana bu cezayı veriyorum. Erkeğe aynı cezayı vermiyor. Çünkü erkek araba kullanabilir. O onun doğal hakkı, yasal hakkı ve araba kullanan biri de trafik kazası yapabilir. Dolayısıyla trafik kazası yapmak bir erkeğin doğal hakkı gibi. Yani buna benzer çok şey var. Yani dolayısıyla bence, bu sadece bir feminizm meselesi değil, kadın hakları meselesi Orta Doğu'da. Yani bu toplumun neredeyse yarısını, toplumların daha doğrusu, bütün Arap coğrafyasında kadın nüfusuyla erkek nüfusunu düşünelim.
toplumun önemli bir kısmının yaklaşık yarısının haklarının olmaması demek. Yani oy kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Peki ne kadar irade sahibisin? Yani Aile Bakanlığı dışında kadınlarla alakalı ne var? Aile içi şiddetle ilgili ne yapıyor senin devletin, senin ülken? Hiçbir şey. Ve o kadar sindirilmiş ki mesela dehşete düşmüştüm ben Lübnan'da. Lübnan biraz daha böyle kadın hareketlerinin ufak ufak yani biraz daha dayanışmanın işte kadın hareketlerinin özellikle Avrupa Birliği destekli projelerin falan aktif olduğu yerlerden biri. Ve en önemli kadın hakları ile alakalı ya da dayanışma şeyiyle ilgili NGO, sivil toplum kuruluşlarından birinin başındaki kadın bayağı eşinden uzun yıllardır dayak yiyormuş mesela. Bir süre sonra patladı, ortaya çıktı vesaire vesaire. Kendi hakkını savunamayan bir kadın, kanunlar karşısında kanunların koruyamadığı bir kadını sivil toplum kuruluşu nasıl korusun? O kadar çok örnek var ki anlatılabilecek. Yani dolayısıyla burada sadece mesele feminizm meselesi, kadın hareketleri meselesi falan değil. Burada mesele vatandaşlık hakları, kanun önünde eşit olma hakkı, seçme seçilme hakkı, eğitim hakkı her şeyden önce. Ondan sonra evlilik durumlarında, aile içinde ya da boşanma durumlarında, veraset durumlarında, çocuklarla ilgili durumlarda kadınların hakları. Ya düşünebiliyor musun? Mesela Lübnan'da şeriat hükümleri var ve koskoca 25 yaşında bir kız, genç bir kız, genç bir kadın ya da 25 yaşında başka bir ülkeye gitmeye karar veriyor ve ailesi şeriat mahkemesinden karar çıkarttırıyor. Havalimanında durduruyorlar kızı. Lübnan'da bayağı bir manşetlere falan oturmuştu. Yani ailenin böyle bir şeye hakkı var mı yok mu onu tartışıyorlar 25 yaşında. Ve kadın kendisine bir iş bulmuş, başka bir ülkede yaşamaya karar vermiş ama aile şeriat mahkemesi üzerinden çok rahatlıkla buna engel olabiliyor. Şimdi böylesi bir ülkede hangi kadın haklarından bahsedebiliriz? Burada zaten laiklik de ayrıca bir şey. Yani özellikle de hani çok evliliğin, çok eşliliğin çok yaygın olması bölgede zaten oldukça ciddi bir sıkıntı. Buna Suriye'de dahil, üstü kapalı olsa da Lübnan'da dahil, Mısır vesairede de çok yaygın. Zaten Körfez ülkelerinde farz gibi bir şey neredeyse herhalde çok eşlilik. Çok eşlilik de ayrıca toplumsal açıdan çok ciddi problemlere sebep oluyor bence kadınlar açısından. Dolayısıyla burada kadın hakları ve laiklik iç içe geçiyor birçok yerde diye düşünüyorum. Evet, onunla alakalı burada bir ekleme yapayım istiyorsan. Yani anlattıklarına hem sen belki yeni örnekler aklına gelir. Ben de bu arada laiklikle kadın hakları arasında neden bir ilişki var? Bu Evet. ilişki doğrudan bir ilişki. Çünkü şundan dolayı, hani biz laiklik dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Laiklik çok popüler e, tanımıyla dinle devlet ilişkilerinin birbirinden ayrılması olarak nitelendiriliyor. Bir kere böyle bir Hı hı. tanımlama Türkiye'de bile yok aslında. Yani Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyette de aslında din ve devletin ayrılması diye bir şey olmadı. Peki yani burada cumhuriyetin nasıl bir seküler devlet tahayyül ettiği üzerine konuşabiliriz. Ama en azından Türkiye örneğinden yola çıkarsak ki Türkiye Orta Doğu'da ve Müslüman dünyada Tunus'la birlikte en laikleşmeyi ve seküler Evet. devleti en ideal demeyelim de en iyi şekilde başarabilmiş bir devlet olduğu için bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye'yi bir yere koyup diğerlerini Türkiye ile kıyaslarsak hangi devlet işte efendim seküler devlete yakınlaşmış şey yapabiliriz yani bunu çok rahat ölçebiliriz. O yüzden Türkiye çok önemli bir örnek. Yani ne demek Türkiye örneğinde sekülerleşme, seküler devlet? Devletin takip ettiği politikalar, tabii buna dış politika devreye giriyor, sosyal politikalar devreye giriyor, ekonomik politikalar devreye giriyor. Aynı zamanda uyguladığı kanunlar. Bunların hiçbirisinin kaynağının din olmaması anlamına geliyor. Hı Yani hı. dinden kaynağını alan hiçbir kanun, hiçbir politika olamaz, olmamalı. Dolayısıyla Cumhuriyete kadar aslında tabii Osmanlı döneminde
kanun büyük ölçüde seküler hale getirilmişti yani. Özellikle Avrupa'dan yapılan ithalatlarla Osmanlı bayağı büyük bir iş başardı. Sadece tek bir alan kalmıştı. O da medeni hukuktu, medeni kanunda. Osmanlı'da bile başladı aslında medeni kanunun sekülerleşmesi. Ama bu Cumhuriyete kaldı. 1926 İsviçre medeni hukukunun işte efendim tercüme edilmesiyle birlikte Türkiye 1926 yılında bir anlamda devletin politikaları ve uyguladığı kanunlar açısından e, e, bir anlamda ilhamını dinden aldığı tek alan kalmıştı. O da bir anlamda kapatıldı. O da e, medeni hukuktu. Medeni hukuk neyi ilgilendiriyor? Burada avukatlar, hukukçular daha iyi bilir tabii ki. Bu kişiyi ilgilendiren konular bunlar. Yani evlilik gibi, miras gibi, çocuk hakları gibi, işte efendim ve borçlanma gibi, işte efendim kişiyi ilgilendiren özel hukuk alanı. Şimdi bu alan İslam fıkhının da en gelişmiş olduğu alan. Şimdi bir devletin bugün modern devletin hayata geçirdiği veya uyguladığı hukuklar devasa boyutta. Yani öyle ki artık avukatlar bile bütün bunların hepsinde bir uzmanlık devşiremiyorlar. Ne yapıyorlar? Özelleşiyor. Ceza hukukuydu, bilmem medeni hukuktu vesaire gibi. Çünkü devasa bir yekün oluşturmuş. Bütün bu alanlar içerisinde İslam fıkhı her alanda bir şey söyleyemiyor mesela. Yani İslam fıkhının böyle dokunarak geçtiği alanlar var. Bazı alanlarda yeni alanlar olduğu için hiçbir şey söyleyemiyor vesaire. Ama İslam'ın doğrudan en detayıyla hayatı regüle ettiği, dizayn ettiği, kurallar koyduğu, normlar koyduğu alan medeni hukuk. Evlilik gibi, miras gibi, kadının işte efendim şahitliği gibi mahkemelerde vesaire. Evet. Bu alanlarda İslam çok detaylı şeyler koymuş. Dolayısıyla dolayısıyla Osmanlı'da da bu alanın en sona bırakılması çok manidar bence. Yani hani bütün alanlarda daha önceki alanlarda Batı'dan ithal ederken İslami açıdan çok büyük bir sorun olmuyordu. Çünkü zaten İslamiyet'in o alanda söyledikleri çok fazla bir şey yoktu zaten. Dolayısıyla mesela işte ticaret hukuku, ceza hukuku vesaire gibi kanunlar çok hızlı bir şekilde geçebiliyor. Tek sorun aile hukuku alanında oldu. Meselesi. Medeni hukuk alanında oldu. Ki bu alanda zaten kadının toplumsal konumunu, kadının babasıyla olan ilişkisini, kadının hatta oğluyla olan ilişkisini, kadının kocasıyla olan ilişkisini tanımlayan alanlar. Ve bu Cumhuriyete nasip oldu. Yani bu cesur bir adımdı. Bu arada Çok. Evet. yani Müslüman dünyada bu sekülerleşmeyi yapan ve dini bu alandan çıkaran ilk örnek. Ondan sonra da uzun bir süre olmadı. Hatta hiç olmadı. Belki bir Tunus örneği oldu. Eee, yani şimdi dolayısıyla devletin laikleşmesi Türkiye örneğinden yola çıkarak dediğim gibi yani dinin hiçbir politika için ilham olmaması, hiçbir kanun için de ilham olmaması. Şimdi burada Cumhuriyeti kuranların hassasiyetlerinden bir örnek olması açısından bir örnek vereyim. Yani bu ne kadar hassas olduklarını gösteriyor. Medeni hukukta işte efendim İsviçre'den aldık biz bu medeni hukuku. Kimler kimlerle evlenemez maddesi var. Hı hı. Şimdi İslam'da mesela işte şununla evlenemez, bu bununla evlenemez detaylı bir şekilde var bu. İşte İsviçre hukukundan da alınmış. Çok fazla çatışma yok yani bu alanda. Yalnız bir alanda farklılaşma var. O alanda süt kardeşlerinin evliliği. Şimdi İslam süt anneyi ve süt kardeşliğini normal aynı kan kardeşliği gibi şey kabul ediyor ve ikisi arasında evliliği şey yapıyor, yasaklıyor. Haram diyor yani süt kardeşliğini. Dolayısıyla bu İsviçre Medeni Kanunu geçirilirken o komisyonda çalışan özellikle 2 tane ulema vardı. Bunlardan birisi, bunlar çok değerli hukukçulardı tabii. Cumhuriyet döneminde de İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ders veren çok değerli hukukçulardı. Ama İslam hukukunu da çok iyi biliyorlar. Onlar şey maddesi geçiriyorlar. Yani normal İsviçre kanununa ek olarak süt kardeşlerinin evliliğini de yasaklayan bir madde geçiriyorlar. Hı. Aslında İsveç'ten yani ithal edilen medeni hukukun bir maddesinde de taslakta şey var. Yani süt kardeşlerinin evliliğinin yasaklanması.
Kanunen yasaklanması. Dolayısıyla orada bir İslamiyete hani İslamileştiriliyor bir anlamda. Mesela taslakta olmasına rağmen o madde çıkartılıyor kanun haline getirilince. Mesela orada direkt İslam'dan ilhamını alan bir kural, mesela Cumhuriyeti kuranlar tarafından hayır bu İslami bir şey, dini bir şeydir. Dolayısıyla devletin kanunları ve devletin politikaları dinden ilhamını alamaz deyip çıkartılıyorlar. Mesela çok basit bir şey gibi değil mi aslında bu? Yani Hı süt hı. kardeşleri evli olsa ne olur, evlenme olmasa da o diyebiliriz yani. Hani yani İslami açıdan önemli bir konu da hani şimdi medeni hukuk mesela buna bile müsaade etmiyor o dönemin şeyleri. Nitekim Şeyhülislam tabii Cumhuriyet o dönemin tarihine gider bir Şeyhülislam var İstanbul'da. Bir de Ankara'da şey var. E, Şeriat Şeriat Nazırı var. E, Yani Ankara hükümetinin şeylerinden birisi, hükümet şeylerinden birisi Şeriat ve Vakıflar Bakanı. Hı Aynı hı. şekilde Genelkurmay Başkanı da hükümetin şeyi. 1924'te geçirilen o meşhur sekülerleştirme kanunlarından mesela ikisi de devletin dışına çıkartılıyor. Yani sadece Genelkurmay Başkanı değil, o Savunma Bakanı'nın altına veriliyor. Hatta oradaki yani ya Cumhurbaşkanı veya Savunma Bakanı veya Başbakan bunlardan birisi. Zaten önemli değil. Bunlar birbirlerinin arkadaşları olan kişiler. Yani birisi Fevzi Çakmak, diğeri İsmet İnönü'dür, diğeri de Atatürk'tür. Yani doğrudan arkadaş olan tipler oldukları için. Ama mesela o bakanını da hükümetin dışına alıyorlar. Mesela şu anda İslam dünyasında bu bakanlar vardır. Yani Tabii Şeriat Efkaf Bakanlığı, Bakanlığı var. Efkaf ve Şeriat Bakanlığı'dır. Yani yani hükümette Efkaf ve Şeriat Bakanı'nın olmasının önemi nedir? Önemi şundandır. Hükümet eninde sonunda politikaların belirleneceği değil mi? Yerdir. Gruptur. Bu grupta Şeriat Bakanı'nın olması demek o grubun kararlarında çünkü kararlar ortaktır, hepsinin imzası gerekir. Şeriatın da mührü vardır anlamına gelir. Mesela o da çıkartılıyor mesela. Ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı gibi tamamen idari bir kuruma dönüştürülüyor o şey. Zaten Şeyhülislamlık kaldırılıyor. İstanbul'da 1924. Daha sonra o bakanlık da hükümetin dışına alınıyor. Dolayısıyla Atatürk'ün ve arkadaşlarının de mesela çok ilginç. Mesela kurdukları kuruma Diyanet adını veriyorlar değil mi? Hı hı. Mesela Diyanet kelimesinin seçiminde bile bir var. E, Hassasiyet var. Çünkü Diyanet dinin sadece belli alanlarıyla ilgili konuları kapsıyor. Yani ritüeller, inanç meselesi. Ses benden mi geliyor? Yok burada dışarıdan havai fişek gösterisi var. Ha, Cumhuriyetten iyi. dolayı mı? Düğün dernek mi var bilmiyorum tabii. Ee, Pencere açık oradan. tamam. Ben de acaba dedim ses benden mi geliyor? Ee, Cumhuriyeti kuranların laiklik anlayışı bu. Yoksa dinle devleti tamamen kurumsal olarak da ayrıştıralım dememişler. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyorlar. Başına da Atatürk'ün çok sevdiği ve saygı duyduğu Rıfat Börekçi'yi getiriyorlar. Ankara müftüsünü getiriyorlar. Ve normal Osmanlı'daki konumlarından biraz farklı olarak yani nedir o konum? Osmanlı'da Şeyhülislam makamı aynı zamanda bir fetva makamıydı. Hani devletin politikalarının ve kanunlarının bir anlamda şeriata uygunluğunu e, yapıyordu. E, Yani onaylıyordu. Onaylaması demek dinin onayından geçen kanunlar demek. Devletin politikalarının dinin onayından geçmesi demek. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tamamen idari bir kurum haline getirdi. Yani camileri yapan, camileri idare eden, camilerde namaz kılmak, insanları din hakkında aydınlatmak ve dini görevler konusunda insanları yönlendirmek, bilgilendirmek gibi görevleri içeren bir kurum haline geldi ve bir devlet kurumu haline geldi. Başbakanın altında verildi. Ama devletin parçası oldu. Dolayısıyla Türk
sekülerleşmesi, dinle devletin ayrılmasından ziyade eee, devletin takip edeceği politikalara ve uygulayacağı kanunlara dinin herhangi bir katkısının olmaması anlamında seküler bir devlet. Yoksa Fransa'daki gibi kiliseyle devleti ayıralım veya işte efendim Amerika'daki gibi işte dinle devlet arasında duvarlar örelim gibi bir anlayış Türkiye'de olmadı. Ve bu anlamda 1920'de olması anlamında da böyle bir seküler devlet. Orta Doğu'yla karşılaştırabiliriz ama yine senin konuna gelirsek bir anlamda dinin medeni hukuk dahil bütün hukuk alanını etkisinin şey yapılması, bir anlamda çıkarılması, hukukun laikleşmesi, sekülerleşmesi, dinden arındırılması aslında senin devletin dini kullanarak bir anlamda kadını baskılaması. Çünkü bugün kabul edelim etmeyelim yani Orta Doğu'daki eee, kadına yönelik baskıların veya haksızlıkların 2 kaynağı vardır. Yani birincisi İslami İslam'ın bir yorumudur. Hadi diyelim bir alternatif yorumlar mümkün olsun. İslami fıkıhtır yani 10. yüzyıla kadar gelişen İslami fıkıhtır. Ve İslami fıkıh kadınla erkeği hiçbir şekilde eşit olarak tahayyül etmez. Ve haklarını eşit olarak dağıtmaz. Bu çok net. Ya bunu bugün bu arada yani modernist İslamcılar da kabul ediyor, İslamcıların kendisi de kabul ediyor ki bu konuda mesela rahatsız olanlar işte dini tekrar yorumlayalım diyor. Yani dini Evet, tekrar yorumlayalım. tarihselcilik Yani vesaire diye. rahatsız edici bir şey Hı olmasaydı hı. böyle bir çağrı olmazdı bir kere. Değil mi? Yani eğer yani İslam fıkhı kadın erkek eşitliği konusunda harikulade bir şey olsaydı bugün bu çağrılar olmazdı ki fıkhın derinliklerine inildiği zaman da bu çok net bir şekilde görülür. İkincisi de kabileciliktir. Aşiret kafasıdır. Aşiret kafası ve kabilecilik Arap dünyasındaki şeyiyle patriarkaldır. Erkeği önemser. Erkeğin konumunu, erkeğin statüsünü önemser. Dolayısıyla bu 2 kaynaktan devşirildiği için de ve din ve hiçbir Tunus haricinde hiçbir Arap devleti, hiçbir Orta Doğu devleti de dini bu alandan atamadığı için hukukun dizaynı, özellikle aile hukukunda bazıları doğrudan İslam fıkhının şeyi, kodifikasyonu, bazıları doğrudan İslami hukukun hani aile hukuku olsa bile o hukukun yasaları İslam'dan devşirilmiş. Birçok Arap ülkesinin İslam hukukuna baktığımız zaman, medeni hukukuna baktığımız zaman da orada kaynağını söylüyor zaten yani. Yani mesela işte efendim Hanbeli fıkhındandır diyor. Eğer bu konuda hani kanunda herhangi bir hüküm bulunmazsa ilk önce Hanbeli fıkhına bakılır diyor. O yoksa Maliki fıkhına bakılır diyor. O yoksa Hanefi fıkhına bakılır diyor. O yoksa Şafii fıkhına bakılır diyor. O yoksa artık örfe bakılır diyor. Yani örf de zaten kabile ve şey. Dolayısıyla laiklikle kadın hakları arasında çok böyle önemli bir ilişki var. Tam Ya evet, laiklik bunların bir bunların ülke. bir de bir araya gelip de oluşturduğu bir de kültürel kod meselesi var. Yani bunu mesela biz Hristiyanlarda da görüyoruz. Bir o sadece Müslümanlarda değil, Müslüman kadınlarla ilgili değil bu sıkıntı. Yani Evet, Orta Doğu'da Hristiyanlar açısından da benzer bir şey var. İsrail'e gitmedim hiç ama İsrail'de de mesela bir medeni kanunla evlilik yok bildiğim kadarıyla ama tabii orada kadınlara farklı haklar verilmiş mi verilmemiş mi onu bilmiyorum. Ama genel olarak Orta Doğu'da Müslüman toplumla birlikte Hristiyan toplumun da e, kadına bakış açısı açısından pek de değişmediğini, o şeriat hükümleri açısından bakıldığı zaman ikisinin de kadını eşit derecede mağdur ettiğini falan söyleyebiliriz. evet. Yani Cumhuriyet'le alakalı yani kadın hakları konusunda Cumhuriyet'e ve Atatürk'e yapılan göndermeler ve övgüler yersiz değil. Yani Evet. en azından şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de tabii ki kadın hakları Cumhuriyet'le birlikte yani mükemmel hale geldiğini söyleyemeyiz tabii ki. Bugün Tabii. halen daha kanunlarda sorunlar var. Buna da şey yapamayız ama en azından Cumhuriyet'in eee, kadına yönelik
toplumsal eşitsizlikler ve haksızlıkları azaltmada veya, işte, iyileştirmede devleti en azından o şeye dâhil etmedi. Yani, kanunları laikleştirerek, kanunları sekülerleştirerek, çok önemli bir, adım, çok iyi, yani, zamanının çok çok ötesinde bir, şey yaptı ki bugün hâlen daha Arap dünyası onun çok çok gerisinde. Yani, belki bir Tunus, Türkiye ile bu Ki konuda, evet, eee, yarış edebilir. O yüzden Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik bu konuda kadınların özellikle, bir anlamda, minnettarlık, eee, duymaları, eee, eee, yani, çok böyle abartılmış bir şey değil, hakkı verilen bir şey. Çünkü, eee, bunu o dönemin Cumhuriyet'in kurucuları bu adımı atmasalardı, bu cesareti göstermeselerdi, bu ufku göstermeselerdi. Tabii dini de çok iyi biliyorlar tabii, ayrı mesele. Yani dini çok iyi bildiklerinden dolayı zaten bu ince, yani cumhuriyet laikliği öyle bir şey zaten. Cumhuriyet sekülerliği öyle bir şey. Yani böyle kabaca yapılmış bir şey değil yani. Hani dini atalım devletin bünyesinden değil. Böyle sanki bir sanat eseri gibi, ortaya çıkarılmış bir, şey. Mesela atıyorum, aynı dönemde, benzer süreçten geçen İran, Sovyetler Birliği bu kadar ince bir iş çıkarmıştır yani. Yani evet, hem, din adamlarını, diyaneti devletin bünyesine alıp bir anlamda, politik sistemin ve, devletin, memuru yapan ama aynı zamanda da dini, devletin, politikalarının ve kanunlarının ilham kaynağı olmaktan çıkaran böyle ince bir denge, kurulmuş ve bu ince dengeyi de ancak böyle o dini gerçekten iyi bilen, eee, kişiler yapabilir. Yoksa dine böyle, kaba, bir yaklaşımla yapan insanlar böyle genellemeci, eee, bir bakışla mesela Rıza Şah öyleydi mesela yani İran'da. evet. O Ki yüzden başarılı olamadı zaten. Atatürk'ü mesela çok yakından takip ediyordu. Hatta Türkiye'ye geldi. Atatürk hatta videosu vardır, Hı eee, hı. dolaşır Twitter'da. Eee, mesela onunki o kadar böyle ince değildir yani. Mesela çok böyle başörtüsü konusunda, mesela, hani, anlatılan şeyler var. Aslında, devletin doğrudan, baskı yoluyla başörtüsünü açıldığı diye bir, eee, yani, şey yok. Bunu iddia edenler İran'da olanları bilmiyorlar gerçekten de. İran'da jandarmayla, Rıza Şah, sokaktaki, kara çarşaflı kadınların başını açtırdı. Atatürk mesela bu konuda daha böyle devletin örnek olması gerektiği bir yolunu çizdi. Yani, Yani, bir anlamda, devlet elitlerini veya devlette çalışanların örneğiyle halka, doğru yolu gösterme, yavaş yolla, bunu, halka sindirme, halkı eğiterek değiştirme yolunu seçti. Bu anlamda, mesela İran'la kıyaslandığı zaman, bir Tunus'la kıyaslandığı zaman, eee, Sovyetler Birliği ile kıyaslandığı zaman Türk sekülerleşmesi inanılmaz derecede yumuşak bir sekülerleşmedir aynı zamanda. Yani görünüşte çok radikaldir ama hı aynı hı. zamanda o radikallik, yani mesela medreseleri kapatıyor mesela. Tarikatları kapatıyor. Şeriat mahkemelerini kapatıyor. Hani kapatıldı, kapatıldı, kapatıldı. Zannediyorsun ki ya bu adamların hepsini aldı, hapse tıktı. Hâlbuki o da yok. Ne oluyor, diye bakıyorsun. İşte medresede çalışanlar veya, tekke ve zaviyede olanlar, bu insanların emeklilik zamanı gelmiş olanlar emekli olarak hayatlarına devam ediyorlar. Maaşlarını almaya devam ediyorlar. Kimisi Diyanet'te çalışıyor, kimisi Eğitim Bakanlığı'na geçiyor, kimisi yargıç olarak çalışmaya devam ediyor. Çünkü zaten Hı son hı. dönem Osmanlı hukuku hem şeriat hem, seküler hukuk olduğu için ikisini de bilen hukuk adamları yetiştirdiği için, şey yapabiliyor, yani, bir anlamda adalet ya mahkemelere de çalışmaya, devam edebiliyor. Bir anlamda, kimseyi de mağdur etmemeye çalışan, yani, bu devlet yapmalıyız biz bunu, bu reformları yapmalıyız diyor ama aynı zamanda da, hani, zamanında Sovyetler Birliği'nin veya İran'da Rıza Şah'ın, yapacağı gibi, kafalara biz vuralım
işte efendim, eee, tokmakla Hımm. onları işte efendim, mağdur edelim diye bir yaklaşım da yok. Hatta şöyle bir ilginç bir olay var. Ben duyduğum zaman çok mesela, şaşırmıştım yani. Eee, Büyük Millet Meclisi'ne o dönem bir kadın yazıyor, mektup yazıyor. Babasından bahsediyor. Babası zamanında Osmanlı döneminde, işte efendim bir, yani şeriat mahkemesinde mi artık Şeyhülislamlıkta mı çalışan bir şahıs. Osmanlı döneminde de tekâhüde ayrılıyor. Yani emekli oluyor eski tabirle kullanırsak tekâhüde ayrılıyor. Cumhuriyet döneminde ne olacak şimdi bu kadın? Hı Ve hı. diyor ki, işte benim babam diyor devlet emeklisi olduğu için diyor ona ayrılan, tekahüt aylığının bana bağlanmasını rica ediyorum diyor, talep ediyorum diyor. Hani bugün de mesela değil mi Türkiye'de emekliye ayrılan babanın, işte efendim, maaşı eşine kalır. Eğer hayatta kalan evlenmemiş kızı varsa kızına da kalır. Mesela o kadının talebi kabul ediliyor ve babasının emekli ayrılığı kıza bağlanıyor. Yani bu gayet makul. Yani Cumhuriyet böyle bir radikal bir kopuş Osmanlı'dan ama aynı zamanda Osmanlı'nın mesela diyelim, ya şöyle diyebilirdi, "Ben Osmanlı'yla bir alakam yok. Senin babanın maaşını Osmanlı veriyordu. Ben niye vereyim?" Bana diyebilir. ne? O onu demiyor. Mesela orada bile, bir, şey var, yumuşaklık var. Bir, işte efendim insanlık var. Bir, Hı hı. eee, yani, dediğim gibi ince görme var yani. Hani, böyle bir kaba saba, işte, efendim, tepeden, demir yumrukla, sekülerleşme yok. Öyle görünmesine ve öyle gösterilmeye çalışılmasına rağmen öyle bir şey yok. Eee, Türk modernleşmesi, sekülerleşmesi fazlasıyla yumuşaktır. Hatta ben bile bazen acaba biraz, sert olsa mıydı acaba, hani, bugün bazı şeyleri yaşamazdık dediğim oluyor yani. Yani bu kadar, Evet. şeyde. Tabii, İslamcı viktimoloji diyeceğim ona. Mazlumiyetçilik mi? Mazlumiyet, ne diyelim? Mağduriyet bağımlılığı Mağduriyet mı diyelim? Evet. mağduriyet literatürü veya yazını bunu böyle yansıtmaz. Hı hı. O konuyla alakalı, yani ben de çalışmalarım gereği bakmak durumunda kaldım. Eee, Yani İslamcı, literatürün Atatürk döneminde mağdur olarak gösterdiği, hani, kimler var diye ben bunların hayatlarını okuyacağım dedim kendi kendime. Yani, hani, kimler var yani, hani, değil mi? Necip Hı hı. Fazıl'ın mesela Son Devrin Din Mazlumları kitabı vardır mesela. Ondan sonracığıma, işte, efendim, kimler var? Hadi bulalım. Yani 10 kişiden fazla değil. Evet. Yani yüzlerce, binlerce ulemadan bahsediyorsun Osmanlı dönemi, değil mi? Yüzlerce tarikat şeyhi var. Ya bunun sadece 10 tanesi mi sorun yaşıyor? İşte efendim bunlardan birisi İskilipli Atıf'tır. Malum Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından asılır. Diğeri Said Nursi'dir. Yaşamı gerçekten, işte efendim Cumhuriyet döneminde zorluklarla, geçer ki hayatının sonuna kadar da zorluklar altında yaşar. Ondan sonra yine bir Menemen, olayıyla ilişkilendiren bir Nakşi tarikatının lideri Esad Edebalı vardır. Eee, Ama bunların sayısı böyle 10'dur yani. Daha fazla etmez. Yani bildiğimiz, yani İslamcı viktimoloji veya mağduriyet yazınımı sürekli bunların hikâyeleriyle anlatılır. Peki diğerlerine ne oldu? Değil mi? Hı hı. Diğerleri herhangi bir sorun yaşamadı mı? Eee, Telefon çalıyor, şunu bir susturayım da geleceğim. Sessize al. Evet arkadaşlar. Bu arada chat'i görebiliyorum ben. Ne yazık ki yayınla ilgili sorun var ama yarın akşam başka bir yayınım olacağı için bu yayını iptal edemiyorum. Kusura bakmayın sizler de. Ne kusura? Yayın izleyiciler izleyemiyor. Bir kısmı chat'ten ayrılmaya başladı da. Hımm. O yüzden. Eee, Artık videoyu izlerler umarım, oraya yorum yaparlar. Evet, artık öyle yaparlar. Ya, bir de şöyle bir şey de var. Mesela, şimdi Türkiye'de de, Cumhuriyet kurulalı beri, çok ciddi problemler var. Demokrasi gibi, insan hakları gibi, hukukun üstünlüğü gibi vesaire bunlara geleceğiz zaten. Ama gelmeden önce, bir şey de söylemek istiyorum. Mesela sen de şeyin farkına varıyor muydun? Böyle
farklı ülkelere gittiğin zaman bir kadın meselesi değil ama bir laiklik, bir demokrasi, bir insan hakları, sivil toplum kuruluşlarının olması, örgütlü dayanışmanın olması vesaire gibi boyutlarıyla evet ya Türkiye'de şu var burada niye yok? Türkiye'de bu var niye burada yok şeklinde sende de sürekli kıyaslama oluyor mu? Ben çok yapardım bunu. Hala çok yapıyorum. Zaten haklarımız varmış bizim hem de çok önemli haklarmış noktasına ya da idrakine varmamı sağlayan şey de o sürekli karşılaştırma yapmam oldu. Ya, ben daha çok tabii, biraz akademik, merakım ve çalışma alanlarım gereği din, konusunu, eee, bakıyordum. Hani, Orta Doğu'da özellikle mesela, hani, Körfez bölgelerinde, hani, devlet ve din ilişkilerine, sistematik olarak baktım. Onunla alakalı bir kitap da yayınladım hatta bunların kendi birbirleriyle olan, ilişkilerini karşılaştıran. Tabii Hı ki, hı. eee, yani, o ülkeler Türkiye'den, eee, çok daha dindar ülkeler. Devletin dini anlamında, yani, devletin hukukunun dini temelleri anlamında. Sadece toplumsal veya, işte, efendim, devletin yaptığı din propagandası bile mesela. Hı hı. Türkiye'de mesela, işte, efendim, 1980 darbesiyle anca bir, mecburi din devlet dersleri kondu. Mesela o bile konmasaydı mesela, çok daha bence iyi olabilirdi, diye düşünüyorum Türkiye'nin sekülerleşme. Tabii Atatürk'ün kurmuş olduğu seküler devlet öyle devam etmedi tabii ki yani. Hani, eee, Atatürk 1938'e kadar, yaşadı. Ondan sonracığıma bir, 17 yıllık bir tek, eee, parti dönemi devamı var. Ondan sonra 1950'den sonra bir Türkiye çok partili, geçiyor tabii askeri müdahaleler var ama, tabii asker dışarıdan o, devletin laik yapısını, koruma ya çalışıyor ama nihayetinde, tabandan da gelen, ve özellikle siyaset kanalıyla da etkili olan bir, toplumun, özellikle tabii örgütlü din bu. Yani tarikatlar, cemaatler, Hı hı. bunların siyasilerle, girdikleri ilişkiler neticesinde, Türkiye'deki, devletin seküler yapısı ve laik yapısı, çok uzun zamandan beri altı oyuldu tabii ki yani bu şey değil. Bu arada sadece AK Parti ile olan bir şey değil. Daha öncesinden 1950'lere kadar Evet. giden bir olay. Yani AK Parti döneminde sadece hızlandı. Eee, AK Parti döneminde bile yani hızlandı derken aslında daha önceki hükümetlerin açtığı yollar bir anlamda genişledi. Yoksa hâlen daha Türkiye'nin hukuku, dinden almıyor en azından. En azından çok net bir şekilde almıyor. Hâlen daha seküler hukuk var. Tabii bunu da neye borçluyuz? Bunu da yine aynı şeye borçluyuz aslında. Yani Atatürk dönemine gidersek, bu dönemde, eee, bu dönemde yetişmiş kadınların, bu konulardaki hassasiyetleri, bir Hı hı. anlamda ve canlı bir muhalefetin olması, canlı bir kadın hareketinin olması ve bu hakları konusunda çok hassas bir çevrenin olması aslında, bence, hani, AK Parti devletin laik ve seküler yapısını bozma konusunda bir, girişim yapıyorsa, bilerek veya bilmeyerek, bazı şeyler illa bilerek olmak zorunda değil, ki bence yapıyor. Ama, 21 yılda iktidar olmalarına rağmen kat edilen mesafe hâlen daha Arap devletlerinde değil yani Türkiye. Evet, Öyle tam onu ben de söyleyecektim. Kesinlikle Arap ülkelerinden hâlâ çok çok ilerideyiz. Yani en layık olan yerler Tunus gibi, Suriye gibi ülkeler, Lübnan gibi ülkeler görünüşte tabii tırnak içinde. Hâlâ onlardan çok çok iyi durumdayız yani. Ama bu şunu da şu anlama gelmiyor yani, biz de geriye doğru gidiyoruz. Biraz daha, bu şekilde yıpranma hızlı bir şekilde devam ederse Arap ülkelerini geriye doğru giderek yakalamamız da mümkün tabii. Yani. geleceği kimse bilemez ama tabii o geleceği ne belirleyecek? O geleceği tabii toplumsal yapı da belirleyecek. Toplumsal talepler de Evet. belirleyecek. Yani bugün Türkiye'de bu konularda çok hassas bir, yani toplumsal gerçekliğin olması da, ve bunun farkında olan bir, kesimin olması da bir anlamda, hani, bu da cumhuriyetin ayrı bir şeyi. Hani, cumhuriyet belki, çok,
nasıl diyelim, yani değişti tabii yani. Hani iyi veya kötü, eee, iyi yönlerde değişiklikleri de oldu. Belki kötü yönlerde de değişiklikleri de oldu. Bu ayrı bir yayın konusu bence yani başlı başına. Ben, hani, bu Hı konuda hı. konuşacağımızı düşünmediğim için zihnimi böyle bir şeye hazırlamadım. Eee, hani, eee, ama laiklik söz konusu olduğu zaman, yani 1950'den başlayan bir süreç veya böyle bir, hani, Aşınma süreci. Necip Fazıl'ın o şiiri vardır, onu İslamcılar çok sever. "Surda bir gedik açtık, mukaddes mi Hı. mukaddes artık ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es." Yani aslında, eee, o dönem görmüş aslında belki de eğer bunu kastediyorsa. O delik büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor ama diğer taraftan da, mesela sen, hani, "Sönük geçti." diyorsun Cumhuriyet kutlamalarının. Diğer taraftan da, mesela, hani, bunu gözlemleyenler de var. Diğer devlet ve rejim tarafından hiç teşvik edilmemesine rağmen inanılmaz derecede bir halkın kendi içinden Evet. gelen bir Atatürk sevgisi, bir cumhuriyete bağlılık ve bir cumhuriyete ilan, sadakat ilanı ihtiyacı da. Bu da bence çok, değerli. Yani daha önce bizim, hani, benim yaşıtımda olanlar bilir, hani, okul zamanlarında, işte, efendim, cumhuriyet bayramları bunlar bir anlamda devletin bize dikte ettiği bayramlardı. Ama şu anda, devlet dikte etmese bile hatta rejim bir anlamda bunu şey yapsa bile, insanlar Anıtkabir'e gidiyor, insanlar Cumhuriyet'i kutluyor, insanlar, Cumhuriyet'le alakalı mesajlar atıyor. Benim, işte, WhatsApp story'lerimde bakıyorum kaç tane kişi atıyorum bayrak paylaşmış. Bunların içerisinde muhafazakâr insanlar da var. Çok muhafazakâr Evet. insanlar da var. Yani, dolayısıyla bu da ayrı bir düşünülmesi gereken bir şey. Yani, hani, o Gedik'te, Sur'da Gedik hani, açılmış ama, hani, bir taraftan da yamama da var. Onu koruma Ya, gayreti de var. sanki şey de var, mesela ben Orta Doğu'ya gittiğimiz zaman kıyaslama üzerinden, ya, biz nelere nelere sahibiz diyoruz ya, yani bunu idrak ediyoruz ya. Aynı şekilde muhtemelen insanlar da Türkiye'de bazı hakların yontulmasını göz önünde, hani, yaşayarak, göz göre göre bunların gerçekleştirilmesiyle birlikte idrak etmeye başladı belki de. Bugün mesela Evet, çok sevdiğim bir dostumla konuştum sabahleyin. Koskoca insan diyor ki, "Ya, çocuklar şiir okurken gözlerim doldu benim." diye. Yani, normalde böyle şeyler yaşamayız biz bu yaşlarda. Ama, evet, hani, bu kadar bir hassasiyet oluştu. Çoluğunu çocuğunu toplayıp millet Anıtkabir'e gidiyor kendiliğinden. evet. Şimdi Senin tabii de bir dediğin gibi. şey de yapmam lazım. Şimdi şunu da eklemem lazım. Burada tabii, hani, dünyayı böyle, eee hani, iyiler ve kötülerin savaşı gibi şey yapmayı sevmiyorum. Yani, Cumhuriyet aslında, Türk İslamcısını da değiştirdi aslında. Yani, Türk Hı hı. İslamcısı da mesela bir Arap İslamcısı gibi değildir yani. Hani, Evet, yani, bunu güzel da şey nokta. yapalım. Şimdi, bunu da teslim edelim. Yani, muhtemelen, Türkiye'nin, nihayetinde ulaşacağı bir denge, yani ne tam İslamcı bir denge olacak ne de böyle tam böyle ultra seküler, işte efendim dinin hiçbir şekilde toplumsal hayatta yeri olmaması gerektiğine inanan böyle Kemalist Atatürk anlamında kullanmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Hı Atatürk hı. tarihi bir figür. Kemalizm onun üzerinden, onun fikirlerinden ilhamla ortaya çıkan bir ideoloji. Eee, eee Yani, bu ikisinin arasında bir dengeyi bulacak gibi, olur. Yani, gibi ümit ediyorum, en azından. Belki o daha, Cumhuriyet'in özellikle laiklik anlamında belki bir evrimi, iyi bir evrimi de olabilir. Yani, dini de dönüştüren bir, devrim. Çünkü Müslüman dünyanın hâli ortada zaten. Yani, bugün, yani, İslam dünyasının önündeki çözüm şu mu yani? 2 yol mu? Bir tamamen dinsizleşmek, dini bir tarafa mı atmak? Hani, bunu yaptığı zaman Orta Doğu kurtulacak mı? İslam dünyası kurtulacak mı? Yoksa tamamen, işte, efendim, böyle, dinin, fanatik bir şekilde şeyi olup, atıyorum, IŞİD'leşmek, Hı El-Kaide'leşmek hı. veya, işte, efendim, bu mu mesela İslam? Yani, belki, hani, zamanında tabii şimdi o, tabii burada spekülasyon yapıyorum. Bunlar iyi düşünmediğim şeyler. Dolayısıyla itiraz edenler olabilir. 1990'larda bir tartışma vardı.
Tabii şimdi o tartışmayı yürütenlerin tamamı diskredite oldu. Neden diskredite oldu? Hani AKP'nin bu şekilde, işte efendim ülkeyi bir anlamda demokratik rayından çıkarıp işte efendim otoriterleşeceğine dair kestiremedikleri için veya saf oldukları için diyelim. Yani o 1990'larda acaba hani, modern bir İslami yorum, modern bir İslam pratiği mi geliyor, Türkiye'de Hı hı. yaşanıyor şeklinde bir tartışma vardı. Bunun tartışmalardan birisi de Nilüfer Gören Hoca'ydı. Alternatif moderniteler galiba. Modern Mahrem diye bir kitabı vardır hatta. Böyle başörtüsünü bir anlamda, özgürlükçülük yorumuyla yorumlar vesaire. Tabii şimdi, onların o dönemki yorumları tabii şimdiki bu dönemleri yaşayanlar için bir anlamda komik. Komik değil yani, yanlış okumaymış gibi geliyor. Eee, Hı hı. ama, hâlen daha o potansiyel vardır belki diye ümit ediyorum. Yani çünkü, Arap dünyasını az buçuk bilen şunu da bilir ki Türk İslamcısı da Arap İslamcısı değil aslında yani. Hani, eee, eee, daha Hatta kimi böyle. zaman kimi Evet, zaman şey noktasına bile geliyorum. Seni desteklemek adına söylüyorum. Arap dünyasında, çok iyi, laikler de var elbette ki. Yani aklı başında okumuş, neyi savunduğunu bilen vesaire. Ama onun dışında ortalama bir laikle Türk İslamcısı birbirine çok yakın. O kadar evet. güçlüler yani. Aynen. Yani ben de, buna hayır diyemem. Yani bizim İslamcımız aslında Arap'ın laiği gibi bir şey yani. Hani Evet. bu da aslında tabii yani Cumhuriyet'in bir anlamda şeyi. Hani Cumhuriyet Türkiye'sinde, eee, yani yetişmiş olmanın, Cumhuriyet eğitiminin altından geçmiş olmanın bir anlamda dönüştürdüğü bir şey. Yani şu andaki mücadele tabii politik bir mücadele ve politik mücadeleler hep sert olur. Ama o politik mücadelenin ötesinde, yani kimliksel ve yaşamsal pratiklere bakıldığı zaman aslında, böyle bugün muhafazakâr AKP'yi destekleyen bir kadının yaşam tarzıyla atıyorum böyle onu desteklemeyen arasında da çok böyle büyük bir fark Fark yokmuş yok. gibi sanki. Evet. Yani mücadele bir anlamda dinin nasıl yaşanmasından ziyade, eee yani, yani, siyasi gücü kim ele geçirecek? Yani, siyasi güç tabii ki her zaman, bir, kavga vesilesidir. Zaten bundan dolayı aslında bir anlamda da, hani, olayın siyasileşmesinden dolayı veya bir siyasi kavganın neticesinde olmasından dolayı belki Türkiye 1990'larda gördüğü o fırsatı kaçırdı gibi. Yani, belki çok daha sağlıklı bir sekülerleşmeye, veya bir laik devlete ulaşacaktı Türkiye eğer AKP iktidara gelmeseydi. Hani AKP iktidara gelmeseydi belki Türkiye daha farklı bir, eee, 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 yöne geçecekti. Bilemiyorum, tamamen spekülasyon yapıyorum burada ama o fırsat da Ya, tam evet. olarak yok olmamış olabilir. Neden yok olmamış olabilir? Çünkü, hani, dediğim gibi Arap dünyasına giden herkes bu kadın hakları konusunda onlarla şey yaptığı, hani, karşılaştırıyorsun ya Türkiye'yi. Hı Aynı hı. zamanda İslamcısını da karşılaştırıyorsun. Yani mesela, yani, Arap İslamcısı nerede, yani, Selefiliğe kadar gider artık yani. Ama Türkiye'de Selefilik çok zayıf mesela. Evet. İşte, Arap, hani, çok katı literalizme varar hatta yani. Literalizm boyutuna varır. Şimdi mesela Türkiye'de var böyle, Selefiler ama bunlar tabii, daha böyle Hanefi, rasyonalist, İslam fıkhına rasyonalist yaklaşanların, eee, Ya, bakış zaten açısı. şey var, her yerde de karşılaşılmıyor zaten. Kendi bölgeleri var, kendi bir toplumsal yapıları söz konusu ama bir Mısır'da bir Selefiyle her yerde karşılaşabilirsin. Evet, Yani, evet, aynen, böyle bir şey de var. aynen. Avukat olarak karşına çıkabilir, işte, bir şey olarak, herhangi bir yerde öğretmen olarak karşına çıkabilir ama Türkiye'de öyle değil. Ya, Böyle bir şimdi, fark da var. şimdi bununla alakalı mesela güzel bir örnek, bence, onu açıklayayım. Eee, adamın adını tam olarak hatırlayamadım şimdi ya. Neyse. Eee, nasıl unuturum ya? Çok ünlü bir vaka bu. Şimdi bu bir tane, Kahire Üniversitesi'nde, İslam alanında, çalışmalar yapan, birisi, işte, yazıyor. Akademik makaleler yazıyor. Böyle, hani, televizyona çıkıp da veya, yorumlar yapan birisi değil.
popüler magazin dergilerinde, işte, ben İslam'la alakalı yorumlar yapan birisi değil. Tamamen akademik, çalışıyor. Kitaplarını da muhtemelen sadece öğrenciler okuyor veya, işte, benim o alanın takip edenleri, şey yapıyor. Eee, 1990'larda oluyor bu olay. Sen dedin ya, hani, "Bir avukat selefi çıkabilir." dedin ya, yani. Yani, Hı hı. çok, yaşanmış bir olay bu. Eee, eleman, şey yapıyor, işte, efendim, doçentlik, eee, başvurusu yapıyor. Doçentlik başvurusu için, işte, efendim, çalıştığı eserleri, işte, efendim, heyete gönderiyor. Heyetin, şeylerinden birisi de, kontrol edenlerinden birisi de, işte, efendim, böyle selefi, eee, bir adam, ve bunu, işte, efendim, o dönemin, ünlü vaizlerinden birine yolluyor şeyi. İşte, efendim, bu adam İslam'la alakalı yorumlarıyla dinden çıkmıştır diyor. Adam bunu o, vaazında dile getiriyor. Ya, işte, efendim, Kahire Üniversitesi'nde böyle bir adam nasıl beslenir, işte, efendim, kendi paramızla dinsiz besliyoruz falan diye. Adamı kâfir ilan ediyor. Eee, kâfir ilan etmesi, hani, bu böyle kamuoyunda, işte, efendim, geçen bir tartışma olarak kalmıyor. Ne yapıyor? Hı hı. Avukatlar odası mı diyelim? Bizim Türkiye'de ne diyorlar ona? Avukatlar Birliği ne Baro mu? diyorlar? Baro, heh, Baro baro. mu? Baro, evet. İşte baro artık Kahire Barosu'na bağlı özellikle ihvancı avukatlar bu olayı dava ediniyor ve mahkemeye gidiyorlar. Hı hı. Mahkemede getirdikleri konu ne biliyor musun? Konu şu, suçlama şu: filan şahıs, işte efendim, fikirleriyle İslam'dan ayrılmıştır, tekfirdir bu adam. Dolayısıyla kâfir olan birisinin Müslüman bir kadınla evliliği caiz değildir, karısından boşanması gerekir diye dava açıyorlar. Yani adamın bütün hayatı alt oluyor ve mahkeme haklı buluyor bunu ve karısından boşatıyor. Adam, artık Mısır'da yaşayamayacak hâle geliyor. Artık karısıyla birlikte bir şekilde kaçıyorlar Mısır'dan ve Almanya onlara, kucak açıyor. Eee, ve adam, Mısır'a böyle artık gizli ailesini ziyaret için gelebiliyor sadece, hani, ve, Almanya'da bildiğim kadarıyla kalp krizinden vefat ediyor. 2009 yılında vefat ediyor. Çok meşhur bir olaydır. Yani, eee, bu kadar literalist ve burada hukuku devreye sokarak, işte efendim, devleti eee, normal yani bir akademisyeni cezalandıracak noktada hayata yayılmış, hayatın her alanına giren böyle literalist kafalar. Eee, Evet. yani ve bunlar devleti de harekete geçirebiliyor, kanunları da harekete geçirebiliyor. Yani, ki burası Mısır. Hani, Osmanlı ile birlikte modernleşmeye başlayan, belli bir noktada Osmanlı'nın bile ötesine geçebilen bir Mısır'dan bahsediyoruz yani. Ama geldiği Mısır çok duruma bakalım. berbat ya. Geldiği durum bu. Mısır. Hani, ben o yüzden, şey diyorum, hani, tamam Türkiye'de, gerçekten bence sekülerliğin ve laikliğin alt oyulmaya çalışılıyor. Ve Hı bu hı. konuda, çabalar da var ama, eee, yani bir Arap İslamcısının, gitmek isteyeceği noktaya da gitmeyebilir yani bu İslamcı kadro. Eğer İslami kurallar kendi hayat şartlarını daha Kesinlikle, kötüleştirecekse, özellikle kesinlikle. kadınları tabii ki. Bunun da farkındalar bence. İslamcı kadınlar da bunun farkındalar yani. Evet. Hani, tam İslam fıkhını uygularsak, eee, ne olur bize, sorusunu bence, iyi biliyorlar ve o noktaya kadar gitmeyebilirler diye ümit ediyorum. Belki dediğim gibi kamusal alanda, tabii burada tamamen spekülasyon yapıyorum kesinlikle yani. Bunun hiçbir akademik yönü, belki wishful thinking İngilizce'deki, wishful thinking, yani keşke böyle olsa, hani, Hı ülke hı. laik kalsa, seküler kalsa, değil mi? Ama en azından da bazı yönlemlerde, özellikle dinin kamusal alanda temsili konusunda belki biraz yumuşama olsa. Tabii bu yumuşama artık yok tabii yani, hani, şimdi biz 2000'li yıllarda yaşamıyoruz, 1990'larda yaşamıyoruz yani. Hani, böyle, Hı eee, hı. yani İslamcı mağduriyetlerini dile getirecek değilim yani. Bugün iktidar belli yani. Her şeye muktedir. Tabii. Yani, bugün, eee, hayat tarzı tehdit edilen seküler kesimler. Yani
eskiden insanlar belki bazı şeyleri göze sokmazdı mesela Türkiye'de. Bugün neden o göze sokuluyor mesela? Neden mesela insanlar içtikleri rakı bardağını mesela gözlere soka soka paylaşmak istiyorlar? Çünkü hayat şartlarını tehdit altında hissediyorlar ve ona karşı bir isyan bu aslında. Eee, Dolayısıyla, hani, burada hayat şartları tehdit altında olanlar sekülerler olduğu için bir anlamda, hani, Türkiye'nin laikleşmesinin eğer bir şekilde altı oyulacaksa umarım makul bir yerde kalır da Türkiye daha iyi bir dengeye ulaşır. Daha güzel bir dengeye ulaşır. Herkes için en güzel olan bir dengeye ulaşır, eee, diye ümit ediyorum. Onun için de Türkiye'nin sosyolojisi Ya ben mümkün çok bence. çok Arap İslamcılığı boyutuna ulaşacağını zannetmiyorum. Hatta mevcut iktidarın bile onu isteyeceğini, mevcut iktidarın tabanının özellikle de kadınlar açısından bakıldığında muhafazakar kesimdeki kadınların bile isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü o kadınlar 90'larda üniversitelere başörtüsüyle gidebilmek için mücadele ediyorlardı. Zaten onun üzerinden ciddi bir mağduriyet vardı. Bu da hani şey değil, gerçek bir mağduriyetti. Yani hangi kafalarla yapıyorlarsa o dönemdeki başörtü yasakları vesaire. Ama o kadınlar artık iş dünyasına girdiler. O kadınlar artık dışarıdalar. O kadınlar artık ekonomiye girdiler. Ayaklarının üstünde durabiliyorlar vesaire. Sonuçta şey var. O kadınların tekrar sen eve gir, bir daha da dışarı çıkma dendiğini düşün. Kabul edeceklerini ben hiç zannetmiyorum böyle bir şeyi yani. Hani o Evet, bahsettiğin yani, İslam fıkhının tamamen uygulanması halinde. Bir evet. de şey meselesi var. Mesela Orta Doğu'da bizde de iyice aşınan, hızla aşınan şeylerden biri Cumhuriyet'in erkler ayrılığı meselesi. Yani Türkiye'de de yasama, yürütme, yargı arasındaki artık şey kalktı neredeyse. Zaten başkanlık sistemine geçildi neredeyse hani fiilen. Parlamento biraz daha giderek e, şeye dönmeye başladı. Sembolik bir şey olmaya başladı. Biz bunun örneklerini Mısır'dan biliyoruz, Suriye'den biliyoruz, Lübnan'dan biliyoruz. Yani el kaldır parlamento, el indir parlamento, onayla parlamento, reddet parlamento, başka da bir şeyleri yok. Yani hani Arap dünyasına herhalde en yakın durduğumuz yerlerden biri de o. Zannedersem Cumhuriyet'in kazanımları açısından yıpranan Evet, noktalardan biri. evet, 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 maalesef. Ama bu tabii biraz da, hani, AK Parti'nin bu kadar uzun süre iktidarda kalabilmesinin neticesi. Yani konjonktürel de olabilir. Yani, hani, AK Parti bu kadar uzun süre iktidarda kalamasaydı, yani Türkiye'deki muhalefet biraz daha becerikli olsaydı, veya daha etkileyici olsaydı, halkı daha çok etkileyebilseydi, eee, yani, belki, yani, bu da olmayacaktı. Hani, o kayıplar da olmayacaktı ve bu kayıpların tabii, ne kadar uzun vadeli bir rejim değişikliği getireceği konusu da var tabii, yani. Hani, Türkiye, Evet, eee, bu değişiklikler biraz, nasıl, diyelim, yani, eee, Erdoğan'ın şahsıyla biraz kain bir şey. Hani, bugün Erdoğan, şimdi AK Parti'nin güzel tarafı şu, hani, AK Parti'nin ne gibi güzel tarafı olur diye soranlar olursa ona cevap olarak söyleyeyim. AK Parti Erdoğan sonrasını bence çok, ımm, eee, yani, şey yapabilecek bir parti değil. Yani, en azından Erdoğan'ın arkasından gelip onun, yani, halk gözündeki, karizmasını ve popülaritesini doldurabilecek bir şey yok. Yani, evet. yani, bugün, işte, efendim, o rol için soyunanlar var elbette parti içerisinde. Daha genç Hı hı. olanlar, daha uzun vadeli siyaseti düşünenler elbette vardır. Olmaması gayet şey olur zaten, gayet Hı hı. anormal olur. Yani, bugün, işte, efendim, damattan bahsediliyor. Eee, Selçuk Bayraktar'dan bahsediyorum. Berat'tan değil. Berat da düşünüyor eminim. Yani, Berat da hiç, havlatacağını zannetmem. Hı Yani, hı. damatların haricinde, işte, efendim, başka isimler dolaşıyor. Bunların hiçbirisine baktığımız zaman Erdoğan'ın, eee, halk katındaki, şeyine sahip değil. Eee,
Yani dolayısıyla Popülaritesine ve karizmasına. popülaritesine sahip değil. Yani Erdoğan Türkiye'ye de iktidara geldiği zaman, çok, ne diyelim, çok, yani tarihi olarak doğru bir zamanda geldi ve çok kısa bir zamanda insanların hayatlarında fark edilebilir iyileştirmeler yapabildi. Biraz kendi, gayreti, biraz da şansı vardı tabii. Dünyavi konjektür, küresel konjektür, küresel ekonomik konjektür. Yani bir anlamda Türk ekonomisi dibe vurmuştu zaten. Ondan Hı hı. sonrası bir anlamda yükselişti. Yapılması gerekenler ekonomik politikalar itibariyle belliydi. Bir de, işte, efendim, devletin elindeki, 70 yıl boyunca biriken, eee, ekonomik, ne diyorlar ona, iktisadi teşebbüslerin satılması, oradan kaynak gelmesi, dünyadaki kontekstin, yani ekonomik kontekstin çok uygun olmasıyla insanların hayatlarında çok ciddi bir iyileşme oldu. Yani hem maddi açıdan hem devletin hizmetleri açısından. Yani mesela, o tabirle çok dalga geçiliyor. Kesinlikle desteklemem de mümkün değil. Hani, eskiden doktor dövemiyorduk, şimdi dövüyoruz diyor ya mesela. Ya, o biraz Hıı. bence, hani, çok kötü ifade edilmiş bir gerçeği de anlatıyor. Kötü ifade edilmiş, kesinlikle kabul ediyorum. Benim, yani, akrabalarımdan var doktor olanlar. Yani, hani, onlara, işte, ben böyle bir muameleye layık göremem kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın sakın ama orada o sözüm eğer daha böyle bir anlamda, eee, alt bilinç altına inersek aslında gördüğümüz aslında halkla devlet arasındaki ilişkinin nasıl Hı hı. değiştiğiyle. Şimdi ben bunu Sinop'tan da biliyorum. Mesela Sinop'ta şey vardı, orman işletmesine ait bir tane tesis vardı mesela. Orada orman işletmesi şimdi oradan dinleyenler, müdürler beni dava ediyormuş filan. Şimdi ben mesela çocukluğumda oraya gittiğim zaman yani resmen orası, orman işletme müdürlüğünde çalışan o dönem ya, çiftlikleri gibi bir şeydi ya. Yani, işte, efendim, halkın giremediği bir alandı. İşte, efendim, teşkilatın, işte, efendim, hademesinin veya şunun hizmet ettiği tiplerde. Kim bunlar? Sinop Orman İşletmeleri bilmem şeyinde bir müdür. Yani, il müdüründen bile bahsetmiyorum. Onu görmemiz mümkün değil. Yani, bunlar nasıl saltanat yaşıyorlardı böyle? Değil mi? Yani, bu halkın gözünde Evet. bir devletle ilişki noktasında bir, şey ilişkisiydi bu. Eee Yani bence doğru kurgulanmamış bir ilişkiydi. Eee, En azından, hani, doktor dövebiliyoruzun lafının bilinç altında o var aslında bence yani. Hani, bugün halk olarak devletin bir şeyine, kamu görevlisine, hesap sorabiliyoruz. Onunla eşit bugün mesela ben de Onu da yanlış kullanıyorum onu. soruyor. O da Ya ayrı onu mesele de. Yani CİMER var doktor ya. döve Bugün neyse. CİMER diye bir şey var. İnanılmaz eşitleştirici bir şey. Yani memurlar nefret ediyor bundan. Ama hiçbir şekilde, CİMER'in varlığından dolayı kimse normal bir vatandaşa "Ya, bugün git, yarın gel." diyemiyor. Yani, Evet. bu bile mesela, yani, o devletin dışında çalışan milyonların gözünde Erdoğan'a has bir şey. Yani, o tepedeki, o, işte, efendim, kendini üst seviyede gören, bürokrasiyle bizi, yani, uygun bir ilişkiye soktu şeklinde. Hı Yanlış hı. veya doğru, ben burada, yani, gördüğümü şey yap Şimdi, bu başarılar diyelim, halkı bir şekilde Erdoğan'a hâlâ oy vermeye iten faktörler, bunların hiçbirisi Erdoğan gittikten sonra arkasından onun konumunu doldurmak isteyecek AK Partiliye nasip olmayacak. Yani. Dolayısıyla Ama AK Parti iktidarı rejim kurulamaz bence. Yani AK Parti rejimi Erdoğan'ın şahsıyla baki. Erdoğan evet. dolayısıyla bugünkü, işte, efendim, böyle yasamanın, yargının veya, işte, efendim, yürütmenin arasındaki bu dengesizlik, ki bu dengesiz bir durum, bu izah edilebilir, bu demokratik değil. Bizi dediğin gibi de Orta Doğu'da yaklaştıran bir, şey, bir, şey. Hani, hâlen daha seçimler var, ayrı mesele. Eee, Yani, ki seçimler de gayet bence rekabetçi, yani kompetitif. Orta Doğu'da hiçbir yerde bu kadar rekabetçi seçim yok bu arada. Ama yine de, hani, yani, biraz o konuda yaklaştığımızı söyleyebilirim ben de, o konuda sana. Evet.
Ama dediğim gibi AK Parti'nin güzel tarafı bunun devam edemez bu. Böyle bir rejim de olmaz. Yani, AK Parti bugün, işte, efendim bir, zamanında CHP'nin, zamanında, işte, efendim Rusya'da Komünist Parti'nin veya Çin'de Komünist Parti'nin, yaptığı gibi bir rejim inşa etmiyor. O kadrosu da yok zaten. Yani, AK Parti bugün, işte, efendim, Aynı fikirdeyim. iktidarın nimetlerinden nasıl yararlanabiliriz diye üşüşmüş insanların partisi yani çok net. Ona, işte, efendim Erdoğan belirli bir şekilde ideolojik bir misyon enjekte etmeye çalıştı, etmedi değil. Farklı şeyleri denedi, İslamcılığı denedi, şimdi Ama milliyetçiliği deniyor tutmuyor. ama tutmuyor. Yani tutmuyor çünkü dediğim gibi o kadroların öyle bir derdi yok. Bütün Evet. bunlar bir kadro partisi, bir ideolojik endoktrinasyondan geçenler bir araya gelecek de, işte, efendim onlar birlikte hareket edecek. Yani bugün mesela Çin'deki Komünist Parti'nin çalışmasına bakılsın mesela. Yani, işte, kadro partisi öyle olur. Yani bir Hı hı. devleti bir partinin yönetmesi nasıl olur? Öyle olur o. Yani adamı ortaokuldan alıyor, işte efendim, sürekli testlerden geçiriyor, sürekli endoktrinasyon ediyor. Adam hayatı boyunca parti içerisinde kalıyor ve belli bir şekilde yükseliyor. O yükselmeyle birlikte devletteki konumu da yükseliyor. Eee, Şeyde böyle bir şey yok. AK Parti'de bir Evet. şey yok. O anlamda, hani, Türkiye'nin demokrasisi anlamında uzun vadeli olarak ben çok şey değilim yani, çok böyle karamsar değilim doğrusu. Ya, bir Tabii. rejim değişikliği mevzusu konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Bu Türkiye'de tutmaz. İslamcılar arasında bile tutacağını ben zannetmiyorum. Yani ama, özellikle, işte, kadın hakları, laiklik, ondan sonra erkler ayrılığı, yasama, yürütme, yargı, parlamentonun, kadük hâle getirilmesi, daha etkisizleştirilmesi gibi konularda ciddi kan kaybediyoruz. Bu başka bir mesele. Tabii. Yani, burada da şöyle bir durum söz konusu. Ama bunlar böyle, Bir hani, hakkı elde daha etmek sonra için onu söyleyeceğim bak, bir hakkı elde etmek için 50 sene mücadele verirsin. Sonra bir gecede kaybedersin hakkı, bir KHK ile bilmem neyle falan. O hakkı geri alman bazen 5-10 yıllık mücadele tabii, gerektirebilir. tabii. Böyle bir Tabii, sıkıntı var. Ha, tabii biz bu şöyle bir şey var. kaybettiklerimizi geri kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Çünkü Evet, ne kaybettiğimizi biliyoruz. Her evet, geçen gün bu konuyla ilgili duyarlılığı yükselen insan sayısı da artıyor. Buna evet. muhafazakâr kesim dâhil olmak üzere oradaki tabanı küçümsememek gerekiyor gerçekten. Ama, sonuçta şey var, elde bir cumhuriyet var ve, cumhuriyetin zaten kuruluşundan bu yana ciddi problemlerimiz var. Bir kadın olarak ben cumhuriyetin kurucu kadrolarına, bizzat Atatürk'ün kendisine gerçekten kendimi borçlu hissediyorum. Hani, çok şey borçluyum. Bu şu anda ben varsam eğer bir kadın olarak, Hediye Levent olarak, bir gazeteci olarak bu o dönemde yaptıkları o radikal sayılan girişimlerle, reformlarla söz konusu. Ama aynı zamanda da Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yaşadığımız çok ciddi problemlerin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani demokrasi gibi, insan hakları gibi, çoğulcu yaşam gibi, tarihle yüzleşmek gibi, adaletin, hukukun üstünlüğü Tabii. gibi çok ciddi problemlerimiz de var bizim. Elbette, Yani yani o onları yüzden 2. yüzyılı temennim odur ki bütün bunları halletmiş, bir şekilde devam ederiz ülke olarak diye ya, umuyorum. tabii ki şimdi burada, cumhuriyeti, şey yaparken, hani, hesabını çıkarmıyoruz tabii de cumhuriyetin. Yani bugün 29 Ekim, Cumhuriyet'in Hı 100. hı. yılı bir de. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucularını, hayırla ve rahmetle anmak gerektiği için, eee, Hı hı. böyle yoksa Cumhuriyet'in hataları da oldu. O Evet, hataları da konuşabiliriz ama o bence başka bir yayının konusu olabilir. Bugün için, biz, yani o dönemin devlet adamlarına, Atatürk başta olmak üzere ve onun arkadaşlarının bize kattığı şeylerin bir anlamda, eee, yani millet duygusunu ifade yoksa, hiçbir şekilde bugün yaşanılan sorunların kaynağı da Cumhuriyet'in kuruluşuna götürülebilir, bazı anlamda. Mesela Kürt sorunu gibi yani mesela, değil mi? Kürt sorunu evet. daha rasyonel ele alınabilir miydi? Alınırdı bence. Ama yani o dönemin insanının tabii içinde bulunduğu hâl, koşullar, hani biz dönemde olsaydık devleti kurtarmaya çalışıyorsun, 7 düvel karşısında savaşmışsın filan. Her taraf düşman kaynıyor gibi görünüyor. Hı Dolayısıyla, hı. hani, öyle bir dönemde de yani nasıl her şeyi böyle,
bir sanat eseri gibi bütün politikalar yapamıyor tabii ki. Kürt konusunda da bence Kürt sorunu konusunda da bence çok aceleci ve biraz kaba saba davranılmış. Yani onda da mesela hani yani haksız da değil. Yani maalesef Abdülhamit döneminden başlayan bir silahlanma var Kürt aşiretlerinin. Orada eli silahlı Evet. bir şey var. Yani Kürt gruplarından. Dolayısıyla hani bunlar da konuşulabilirdi tabii ki ama yani bugün Ya ben 29 Ekim olduğu için, şeyden biz yine de bahsediyorum. rahmetle analım, hayırla. Ya tabii ki rahmetle hayırlı anıyoruz. Ben bunu zaten sürekli söylüyorum. Bir kadın olarak hissederek söylüyorum üstelik. Zaten şundan bahsediyorum ben. Şimdi 1923 gibi dünya açısından bile, yani bırak Orta Doğu'yu, dünya açısından bile çok erken bir tarihte çok ciddi reformlar yapıyor o kurucu kadro. Ve cumhuriyet gibi, kadın hakları gibi, işte bir parlamento gibi halkı temsil edebilecek bir sistem kuruyorlar. Ve biz geçtiğimiz 90 yıl, 100 yıl içinde o cumhuriyetin kuruluşundan bu yana onların bir şekilde halledemediği, belki işte zamana bıraktıkları ya da belki öncelikli görmedikleri bir takım problemleri halledemedik. Bu çok acı bir şey bence. Bizim şu anda Cumhuriyet açısından, Cumhuriyet'in kazanımları açısından çok çok daha ileri bir noktada olmamız gerekiyordu. Burada Evet. suçu ben Cumhuriyet'i kuran kadrolara atmıyorum. Burada sorun son 50 yıllık, 60 yıllık, belki işte 30 yıllık her neyse siyasetle, ne bileyim halkın tavrıyla, belki bizim Cumhuriyet'in kazanımlarına yeterince sahip çıkamamamızla alakalı bir şey. Yani insan hak ve özgürlükleri, bu sadece Kürt meselesi için geçerli değil. Her konuda öyle. Her 10 yılda bir, 15 yılda bir neredeyse Türkiye'de demokrasi bir askeri darbeyle şeye uğramış, kesintiye uğramış. Hani her bir askeri darbenin arkasında başka bir şey var, illaki o başka bir şey de. Hani başka yayın konusu. Her bir darbe başka yayın konusu zaten. Ama sağlam, sağlıklı bir cumhuriyet sistemini, cumhuriyeti kurmuşlar ama sonuçta onun sağlam ve sağlıklı zemine oturtmak geçtiğimiz 10 yıllar içinde bizim sorumluluğumuzda olan bir şey. Onu Kesinlikle yani söylemeye çalışıyorum. kesinlikle yani o konuda, şey yapıyorum yani seninle hemfikirim. Yani Orta Doğu bizim şeyimiz olmaması lazım yani karşılaştırma, ııı, şeyimiz. Biz ülke olarak hani bu kadar, Kesinlikle. erken yarışa girmişsin diyelim. Orta Doğu'dan hâlen daha ben çok öte olduğumuzu düşünüyorum birçok konuda. O konuda hiçbir Kesinlikle. şekilde şey yapamam. Bu da dediğim gibi Cumhuriyet'in kazanımları bunlar. Ondan dolayı da minnettarız zaten. Ama, seninle hemfikirim o konuda. Türkiye daha iyi olmalıydı. Yani, Evet. demokrasi anlamında daha iyi olmalıydı. Ekonomi anlamında daha iyi olmalıydı. Dünyadaki güç dengelerindeki konumu açısından daha iyi olmalıydı. Ordusu çok daha güçlü olmalıydı. Kadın hakları açısından çok çok daha iyi olmalıydı. Laikliğin veya sekülerliğin tartışılması ne demek yani? Acaba tehdit de mi filan? Yani böyle bir tartışma gündemimizde olmamalıydı yani. Hani, Evet. ben, işte 4-5 yıl önce galiba, işte, Amerika'ya gittim. İşte, Türkiye'den geliyorum. O dönem seçim dönemiydi. Eee, işte, bir arkadaş, işte, "Arkadaşlarla buluşacağız, sen de gel." dedi. Ben gittim. Amerika hepsi. Hepsi Amerikalıydı. İçlerinde Türk yoktu. Eee, zaten Türk varsa gelmem dedim. Türkiye'yle alakalı bir şey işitmek istemiyorum çünkü. İşte, 2 saat onlar konuştu, ben dinledim ve ben gerçekten üzüldüm yani o 2 saat boyunca. Yani dinlerken ben üzüldüm. Çünkü onların konuştuğu konularla biz neyi konuşuyoruz, onlar neyi konuşuyor? Değil mi? Yani onlar şu anda yani Amerika'nın başkentinde bir tanesi masada oturanlardan birisi bir özel şirkette çalışıyordu. Eee, şey pazarlamacısı, yapay zeka programları pazarlamacısı. Bu çocuk yani 26-27 yaşındaydı. İşte efendim Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan tut Pentagon'a kadar bunlara yapay zeka programları pazarlıyor. Onun hakkında Evet. konuştuk 1 saat filan. Yani eninde sonunda bir 2 saat sonra "Ya Birol'a ayıp oluyor. Türkiye'de de ne oluyor?" filan dediler de ben dedim, "Ya boş verin Türkiye'yi, siz orayı konuşun." dedim yani. Şimdi, yani, biz neden bahsediyoruz? Neleri konuşuyoruz şu anda? İşte, hani, Evet. bunları Çok konuşmuyor olmalıydık yani. yapısal, Bunları bizim çok konuşmuyor böyle olmalıydık yani. 100 yıl sonra kesinlikle. Cumhuriyet'in 100. yılında konuştuğumuz konular bunlar olmamalıydı yani.
Evet. Yani laikleşme olmamalıydı. Devletin seküler yapısı olmamalıydı. Demokrasi olmamalıydı. Güçler ayrılığı olmamalıydı. Kadın hakları olmamalıydı yani. Bu İfade anlamda, özgürlüğü yani olmamalıydı. bu suçta tabii Atatürk'ün değil ve arkadaşlarının değil tabii ki. Onlar dönemlerini yapabileceği ama yani bu halkın bir sosyolojisi var. Yani, vermeyince Mahmut neylesin Mahmut muydu o söz? Onun gibi bir şey yani. Valla geçen Eldeki biri sermaye zaten bu. Yani yapacak bir şey yok. geçen biri Twitter'daydı galiba şey yazmış diyor ki bu marşlarda vesaire ya da atam sen rahat uyu, atam sen rahat uyu şeklinde şeyler var ya hani mesajlar. Biri de Evet, diyor ki atam tabii ki sen rahat uyu diyecekler diyor. Atam hasbelkader bir uyansa bizi mahveder diye evet, bir şey paylaşmıştı. Kesinlikle yani adamlar ne yapsın? Ta 1923 gibi erken bir tarihte Cumhuriyet kurmuşlar. Kadın hakları konusunda ciddi adımlar atmışlar. Laiklik konusunda öyle birçok açıdan ama 100 yıl geçmiş üstünden laiklik bu ülkeye tehdit midir, tehlike midir, laiklik tehlikede midir diye resmen toplumun böyle bir iki kutup etrafında toplaştığı bir ülkeye dönüştük yani. Ama yine de her şeye rağmen ben ümitliyim. Yani yayını yavaş yavaş toplayalım istersen. tamam. Ee, Yani ben yine de her şeye rağmen ümitliyim. Birincisi her ne kadar Orta Doğu'ya biraz daha yaklaşıyor olsak da hani her yıl işte ifade özgürlüğü, kadın hakları, laiklik vesaire gibi meselelerde hala aramızda ciddi bir mesafe var. İkincisi biz elimizde ne olduğunu ve ne kaybettiğimizi biliyoruz. Bu da çok önemli bir şey ve hala hayattayız. Yani neyi geri almak için mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bu bence çok önemli bir nokta. Onun dışında zaten şey vardı yani hani Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman bir sorunlu demokrasisi, sorunlu bir insan hakları, sorunluydu bazı konularda. Az önce konuştuğumuz gibi yani geçtiğimiz 10 yıllar içinde düzeltilmesi gerekiyordu ama zaman zaman daha da kötüleşti. Liyakatsizlik vesaireyle birlikte. Bütün bunlara rağmen e, yani doğru olanın, yapılması gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Ve en önemlisi de şu, biraz önce sen şey dedin ya hani devletin zorla ya da okulların vesairenin zorla kutlamaya zorladığı bir 29 Ekim'dense insanların kendi kendilerine sahip çıktıkları bir cumhuriyetin 100. yıl dönümü olması. Bence bu çok güzel bir şey. Ben hayatım boyunca Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye mesaj almamıştım, mesaj atmamıştım. Cidden telefonum dolu şu anda. O Evet, kadar çok var ki. Yani evet. bu bile çok güzel bir şey. Yani insanların kendiliğinden buna sahip çıkıyor olması, bilinçli bir neslin olması ve daha bilinçli bir nesil yetişiyor olması. Olumlu tarafından bakıyorum ve ben ümitliyim açıkçası. Yani bazen demek ki bazı şeylerin kıymetini biraz kaybetmekle anlıyoruz herhalde. O açıdan şeydir yani neye niyet neye kısmet meselesi ya da Evet. her krizde bir fırsat vardır gibi. Ya, ben de, hani, senin gibi ümitliyim o konuda. Sebeplerini de açıkladım zaten. Yani, o hâlde, yayını şu cümlelerle bitirelim. Herkesin, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayalım, ve, Atatürk ve arkadaşlarının da ruhu şad olsun. Umarım, 2. yüzyıl daha iyi bir cumhuriyet yaratırız. Yani, biz onu görmeyeceğiz belki ama, 100 yıl sonra gelenler de, bunu konuştukları zaman yani benzer sorunlardan değil de başka sorunlardan bahsederler de Cumhuriyet'te çok ilerledik, çıkarımını yaparlar, diye, ümit edelim. Böyle de kapatabiliriz istiyorsan. Evet arkadaşlar bu akşam YouTube'da sorun olduğunu biliyorum ama biz her şeye rağmen yayına devam etmek istedik. Bugün bu yayını yapmak istedik. Ee, Yani gerçekten dakikalarca uğraşıp hatta neredeyse bir saatten fazla uğraşıp yayına bağlanamayan arkadaşlar var. Bu çabanız için de ayrıca teşekkür ederim. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ümitsiz olmayın arkadaşlar. Gerçekten ümitsiz olmayın. Yani durum çok iyi gibi görünmüyor olabilir ama gerçekten her krizde bir fırsat vardır. Yani bundan sonraki sürecin ben çok daha verimli, çok daha e, Cumhuriyet için şunu yapmak gerekir ya da Cumhuriyet'in kazanımlarını böyle korumak gerekir şeklinde daha bilinçli hareket edileceğini düşünüyorum. Zaten Cumhuriyet de en nihayetinde halkın sahip olduğu bir şey, halkın sahip çıkması gereken bir şey. Yani evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın akşam ben burada olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın, iyi akşamlar.